3. yüzyılda yaşamış olan Flavius isimli yazar, Hierapolis'i Küçük Asya'nın en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak nitelendirmiştir. Yasemin'le birlikteyiz. Yasemin'cim merhaba. Neredeyiz? Denizli Hierapolis. Çok güzel bir gezi bizi bekliyor değil mi? Evet, harika. Hierapolis, Pamukkale travertenleri ile birlikte hem kültürel hem de doğal miras olarak UNESCO koruması altında yer alan 36 adet kültür varlıklarından bir tanesidir. Çok uzun zamandır gelmeyi istediğim bir antik şehir. Bayağı kafileler var değil mi bu saatte? Saat kaç bu arada? 10:20. 6 Kasım 2022 takvim yaprağımız. Ve Kasım günlerden pazar. Evet, giriş yaptık şu anda. Girişte böyle küçük araçlar var. Bu arada Güney Kapısı'ndan giriyoruz. Giriş, müze kartınız varsa yaşadınız. Eğer yoksa kişi başı tek giriş, sıkı durun, 200 lira. 2022 Kasım fiyatı. Şurada gördüğünüz o biraz önceki araçlar, eğer kendileri kullanılırsa, grup halindeyse 740, 2 kişilik olan da 530. Hoşçakalın. Şöyle bir etrafa baktığınızda her yer tarih. Hierapolis ismini nereden almış? Neden Hierapolis? Polis kent demek. Hiera da kutsal anlamında. Arkeologların fikir birliği yaptığı kutsal şehir. Ama bir de başka bir tanımlaması daha var. Onu da bildireyim. Hiera, Amazonlar Kraliçesi'nin ismi. Aynı zamanda Bergama'da meşhur isimlerden Telefos'un da karısı. Hiera'nın kenti, Hierapolis. Bana soracak olursanız bana yakın gelen kutsal şehir. Çünkü burası gerçekten de kutsallık anlamında çok önemli bir merkez. Şu anda gimnazyumun önündeyiz. Daha doğrusu gimnazyumdan kalanlar. Gimnazyum için şunu söyleyebiliriz. Spor aktivitelerinin yapıldığı alanlar. Yani her türlü spor faaliyetlerinin yapıldığı alanlar. Biz şu Güney Kapı'dan girdik. Ne diyorsun? Hierapolis'e giriş yaptık. Gerçekten yani şöyle gözümüzle gördüğümüz kısımda o kadar büyük ve o kadar fazla bir yapı var ki. En popüler olduğu zamanları söylüyorum. Milattan sonra 2. yüzyıl. Gerçekten de bu şehrin hem mimari hem kutsallık anlamında çok yukarılara çıktığı dönem. Ama aslında bu şehirde beni en çok etkileyen kehanetler bölümü. Her bir antik şehrin koruyucu tanrıları var. Bundan önce Asklepion'da Zeus, Bergama Akropol'de Athena. Bu tanrılarla kutsanmış şehirler bunlar. Ama bunun dışında kehanetle ilgili, yeraltı dünyasıyla ilgili, ölümle alakalı bu şehirde çok etkileyici motifler var. Evet, burayı aslında çok önemli kılan Helenistik dönemden sonra Roma dönemi dediğimiz dönem. Helenistik dönemden çok fazla bir şey kalmamış. Çünkü burası çok büyük depremler görmüş. Aslına bakarsanız bu bölge Kalkolitik çağa kadar inen bir dönemi kapsıyor. Çok daha eski dönemlere ait buluntular bulunmuş. Evet, bu kanallar su kanalları. Bu şehirde biraz sonra bir caddeye gireceğiz. Kanalizasyon sistemi var, tuvaletleri var. Tiyatroyu yapabilmek için orayı doldurmuşlar.
Orası tepe değilmiş. Şimdi Ege bölgesi antik şehirler anlamında, yani Roma kültürü anlamında çok zengin zaten. Ama genellikle denize yakın. Burası denize yakın değil. Lakin buranın bir özelliği var. Kutsal şehir denmesinin de sebebi bu zaten. O zamanlar insanlar buraya gelip şifa buluyorlarmış. Neyden? Termal sudan. Yani travertenlerin hemen yanındayız. Şimdi biz termal su diyoruz ama onlar için kutsal su. O yüzden de kutsal şehir zaten. Dolayısıyla termal suların zenginliği, burada iyi olmaları, bir de tekstil ve travertenlerden dolayı mermerde çok iyiler. Şimdi şeyi göstermek istiyorum size. Hades'in heykeli. 2013'te bulunmuş. Tam şurada. Yanına geçeceğiz diye hayal ediyorum. Plütonyumun alanında bulunmuş. Hades'ten de oraya geçince bahsedeyim. Burada bir direkli kilise olması gerekiyor. Evet, şimdi Yasemin, şu tiyatro ile ilgili bilgileri senden alalım bakalım. Evet Yasemin'cim, biraz da sen anlat tiyatro ile ilgili. Seyircilerin oturduğu kısımlar var. Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş. Evet. Milattan sonra 3. yüzyılda da restore edilmiş bir yapı. 50 oturma sırası varmış aşağıdan yukarıya doğru. Çıkacağımız yere bakar mısın? Evet, gerçekten Yasemin çok güzel değil mi? Evet, harika ya. Yani gerçekten çok güzel. Şimdi tiyatronun sahne bölümünü ve işte o sütunlu, o şahane bölümünü sizlerle paylaşacağım. Gerçekten kabartmalarıyla, yüksekliğe bakar mısınız? Evet, Yasemin işe başladı efendim. Benim yapamadığımı sevgili Yasemin şu anda yapıyor. ...150 yılda inşası tamamlanan bir tiyatrodayız. Hani inşaatı başlamış 1,5 asır sürmüş gibi düşünmeyin. 1,5 asırda nice imparatorlar geçmiş, nice depremler görmüş, yıkılmış, yeniden yapılmış. Şu gördüğünüz alanın aşağısına inmeye izin yok. Oralar yıkılma tehlikesi altında. Bu tiyatronun sahnesinde şu gördüğünüz yarım daire şeklindeki sahne bölümünün arkasında sütunlu, aşağıda sonradan eklenen bölümler burada gladyatörlerin müsabakalarının da yapıldığını gösteriyor. Gladyatörler de kullanmışlar bu yapı grubunu. Ve tabii aslına bakarsanız tiyatronun en ihtişamlı bölümü sütunlu bölüm. Antik dönemde Roma tiyatrolarına baktığınızda böyle kabartmalı, bu kadar süslü bir bölüm ben hatırlamıyorum. Gördüğüm tiyatrolarda yok. Sadece Antalya'da Perge'de var. Şurada Hades'in Kerberos adlı köpeğiyle birlikte 2013'te bulunan heykeli, oraya ineceğiz. Ve oranın efsanesini sizlerle buluşturacağız. Neye inanıldığını. Ve şuradan, güney kapısından geldik. Şurada, tam şurada bir yapı grubu var. Biz hamam, sonra kilise dedik. Oraya geçeceğiz. Buralara geçmeden önce yukarıya yürüyeceğiz. Filipus'un şehitliğine. Romalılar çok keyiflerine düşkün insanlarmış. Yani tiyatroda bile bir eser izlerken yayıla yayıla otururlarmış. Minderleri falan olurmuş. Hani biz 10.000 kişi diyoruz ya. Yani bizleri oturtturmuşlar. 12.000 kişi almış. Yani bir Romalı olsaydınız gerile gerile oturabilirdiniz. Burası doldurma bir tepe. Amfitiyatrolar Roma kültüründe gerçekten Romalıların sosyalleştiği,
bir araya geldiği, komedi, trajedi gibi bir takım tiyatro eserlerini izledikleri alan. Aynı zamanda gladyatörlerin de kullandığı bir alan. Bir de bazı Roma tiyatrolarının tabanı dolduruluyormuş, sahne bölümü. O yarım yuvarlak bölüm dolduruluyormuş suyla. Oralarda su yarışları yapılıyormuş. Bu bilgiyi, yani bu su yarışlarıyla ilgili bilgiyi zannediyorum Laodikya'da yeniden sizlerle buluşturacağım. Çünkü oradaki tiyatroda öyle bir özellik var. Bu tiyatronun en önemli özelliği süslemeleri. Bu süslemelerde Yunan mitolojisinden bir takım sahneler var. Apollo'nun doğuşu, Hades'le ilgili kabartmalar. Yani mitolojik tasvirler var. Ve Anadolu'da böyle mitolojik tasvirlerle süslenen sahnesi olan ikinci tiyatro. Şimdi Yasemin'in bulunduğu yerden ileriye doğru baktığımızda tam böyle bir palmiyelerin olduğu yerde antik havuz var. Antik havuzun bulunduğu yer eskiden antik çağda agoraymış. Büyük bir deprem görmüş ve depremden sonra termal sular yüzeyini kaplamış agoranın ve şu anda antik havuz şeklinde kullanılıyor. Sıcak su tabii ki 38, 33 ya da 38 derece diye hatırlıyorum sıcaklığını. Ve hemen antik havuzun arkasında büyük hamam var, şu kalıntı. Büyük hamamın yanı da müze. Müze olarak kullanılıyor ve buradan ve çevreden çıkan eserlerin toplandığı aslında minik butik bir müzeye sahip Hierapolis. Şimdi yola devam edeceğiz. Valla tiyatrodan ayrılmak bir hayli zor olacak gibi. Rahiplerin hacı olmak için buraya geldiklerini biliyoruz. Efendim burası uzun yıllar pagan inancını taşımış. Paganistmişler. Ve o dönemlerde Konstantin özellikle Hierapolis'i Hristiyan yapabilmek için 300'lü yıllarda buraya bir takım adamlarını gönderiyor. Hatta İncil'de adı geçen Yahya isimli bir rahip gönderiyor. Şöyle göstereyim. Bakın bu yol çok özel bir yol. Yani gerçekten yüzyıllar önce buradan insanlar bu şekilde böyle bir yolda yürüyorlarmış. Düşünebiliyor musun Yasemin? Şimdi biz yürüyoruz. Çok sevdiğim şey bu antik şehirlerde bu yollardan yürümek ve kimlerin bu yollardan nasıl geçtiğini düşünmek. Yukarıda şehitlik var. Şimdi şehitlik denmesinin sebebi yukarıda şimdi çıkacağız. Aziz Filipus'un mezar anıtı var. Buraya gelince hacı olduklarına inanıyorlar Hristiyanlar ve bu yoldan hacı adayları aynen bizim gibi yavaş yavaş yürüyorlar. İşte o tepede lahitler var. Burası gerçekten bir mezar alanı ama herkesin gömüldüğü bir mezar alanı değil. Kahramanların, şehitlerin. Bir solucan deliği olsa da yürürken o döneme giriversek değil mi? Ve buraya hacı olmaya gelen adaylar bu bölgeye girmeden önce saç ve sakal tıraşı oluyorlar. Biz her zaman olduğu gibi kimsenin tercih etmediği yolları tercih ederek eminim oradan da yürüyorlardı da asıl göstermek istiyorum. Dönüşte buradan döneceğiz zaten. Buradan yürüyor hacılar. Evet geldik köprüye. Ay çok güzel burası. Burada bir Aziz Filipus kapısı varmış zamanında. Buradaki kapı milattan sonra 4. yüzyılda inşa edilmiş.
Aziz Filipus 86'da buradaymış. Evet, böyle tahta bir köprüden geçiyorsunuz. Bunu yapmışlar ama orijinalini göstereceğim. Kalanını yani. Bakın şurada yine lahitler. Evet, hamama geldik. Hacılar buraya kadar geliyor. Bu köprüden geçiyor. Ve biliyorsunuz temizlik imandan gelir. Yani önce yıkan. Hacı olmadan önce, yani şu merdivenlere çıkacağız. Bu merdivenler 700 metre civarında. Hatırladığım o. Şimdi hacılar burada hamamda önce bir yıkanıyorlar, temizleniyorlar, arınıyorlar. Ve buradan arındıktan sonra merdivenlere çıkmaya başlıyorlar. Hamamın planı sekizgen ve aslında küçük bir hamam. Ve 7. yüzyılda bu şehir çok büyük bir depremden sonra terk ediliyor. Neredeyse kimse kalmıyor. Hamamdan kalanlar bunlar. Manzarayı görmenizi istiyorum. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Sık sık güzergahtan bahsediyorum çünkü izleyen ve görmek isteyenler, araştırma yapanlar için bu çok önemli. Şuradan Güney Kapısı'ndan girdik. Şurada tiyatro, gimnazyumu falan geçtik. Hades'in heykelinin olduğu Cehennem Kapısı'na gireceğiz. Tam karşısında Antik Havuz, Büyük Hamam. Ve buradan devam edeceğiz. Nereye geleceğiz? Kuzey Kapısı'na. Ve çok geniş bir nekropolü var. Ölüler şehri. Yani mezarlık diyeyim. Oraya geçiş yapacağız. Aziz Filipus Matryon'una doğru daha çıkıyoruz. Burası Matryon değil. Burası kilise. Şimdi hacılar buraya geldikleri zaman Matryon'a geçmeden önce bu kilisede ibadet edecekler ama etmeden önce Ayazma Çeşmesi'nde bir kere daha yıkanıyorlar. Kilise bir mezar kilisesi ve neden mezar kilisesi? Aziz Filipus'u ev tipi mezar anıtı diyoruz. Antik dönemde bu tür mezar anıtlarına burada ölüsü saklanmış. Bu arada nefes nefeseyim. Ölülerini saklama ritüellerini nekropolde, Ölüler şehrinde anlatacağım. Burası 3 nefli bir kilise. Karşıda apsis. Aziz Filipus, Hristiyan dini tarihinde önemli bir isim. Yuhanna İncil'inde, Yahya İncil'inde adı geçiyor. Hazreti İsa'nın 12 havarisinden genç olanı. Tarihe baktığınız zaman havarilerden bazıları ihanet etmiş Hazreti İsa'ya. Bu öyle böyle değil, çok bağlı, çok inançlı. Ve işte 86 yılında Hristiyanlığı yaymak için Hierapolis'e geliyor. Bu arada Aziz Filipus'un şöyle bir özelliği var. İncil'de geçen, Tevrat'ta geçen sahne şöyle.
Hazreti İsa'nın bir takım mucizeleri var. Bu mucizelerden bir tanesi de ekmek ve balık mucizesi. İncil metinlerinde de geçiyor ve bu ekmek ve balık mucizesi ne? Aziz Filipus şahit oluyor. Yani Hazreti İsa'nın yanında. Hazreti İsa eline ekmekleri alıyor, balığı alıyor, dağıtmaya başlıyor ve yanılmıyorsam 5000 kişiyi doyuruyor. 5 tane ekmek, 2 tane balıkla, yani bereketleniyor. Bu da Hazreti İsa'nın mucizelerinden birisi. Ve bu mucizeye Filipus şahit olan havari. Bu yüzden de önemli. Hristiyanlar için çok önemli. Burası bir şehitlik. Ortada sekizgen planı var. Sekizgen, yani 8 sayısı Hristiyanlıkta özel bir sayı. Neden? Ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu simgelediği için. Aziz Filipus, İsa'nın 12 havarisinden biri ve çok sevilen bir aziz. Bu tepede, tam da bu noktada paganistler tarafından çarmıha geriliyor. Tabi o zaman Hristiyanlık daha resmi din olmamış, serbest değil. Milattan sonra 300'lü yıllarda evet Hristiyanlık resmi din ilan edilince buradaki paganistler Hristiyan olmuşlar topluca ve bir zamanlar çarmıha geldikleri Aziz Filipus'a da burada bir anıt mezar yaptırmışlar. Onunla da kalmamışlar. Burayı tamamen 32 odalı dini görevlerini yapmak üzere böyle bir yapı inşa etmişler. Hacılar buradaki odalarda kalıyorlar ve sekizgen binaya girelim. Gelen rahipler burada bir gece kalıyorlar. Ortadaki sekizgen ana yapıda da ibadetlerini yapıyorlar. İşte sekizgen alan burası. Odalardan birine girelim. Çok güzel, bakın haç işaretleri var, kemerli. İşte burası bir oda. Dini ritüeller için kullanıldığı gibi ruhi hastalıklar için de kullanılıyor burası. Asklepion geldi aklıma. Asklepion'u izlemeyenler varsa Asklepion bölümümüzü izlesinler lütfen. Evet, apsis bu, mermer. Sevgili Yasemin'le birlikte nereden geldik? Gösteriyorum şu anda. Matrilyon'dan, şu karşıdan aşağıya indik. Şu şekilde. Şurada tapınak var. Şu anda kazı alanı olduğu için kapalı ama dönüşte böyle bir videosunu çekeceğim. Apollon tapınağı. Ve yanında işte Platonyum. Evet, Platonyum. Yani cehennem deliği. Cehennem kapısı. Burada bir gölet var ama şimdi kuzey kapısına doğru yürüyoruz. Evet, saat kaç Yasemin? 13:24. Ne kadardır buradayız? 3 saattir mi? Evet, şimdi kuzey kapısına, Frontinus kapısına doğru yürüyoruz. Burası kilise olmalı. Öyle hatırlıyorum. Şimdi burası katedral.
İsa'dan sonra 6. yüzyılın ilk yarısı. Şimdi şöyle hayal et. Şurası Narthex. Narthex aslında ana ibadet mekanına geçiş bölümü. Burası Narthex. Şu bölüm var ya, bak 1, 2, 3'e ayrılmış. Her bir bölüme Hristiyan yapılarında, kiliselerde ya da antik çağın tapınaklarında da oluyor. Bazilikal plan deniyor. Her biri nef. Atrium da giriş. Yani şurası atrium olması gerekiyor. Agora toplanma alanı, Romalıların sosyalleştiği alanlar. Bir tek sütun kalmış. Etrafı sutua, yani revaklı, yani üstü kapalı koridorlar var, dükkanlar var. Agora, İsa'dan sonra 60 yılının eseri, inşası. Tabii geriye çok fazla bir şey kalmamış ama ben sütundan tanıdım. Bir tek sütun var ayakta. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şöyle hayal edin. Kuzey kapısına geldik. Kuzey kapısından giriş yapılıyor. Sol tarafta latrinalar var, tuvaletler. Hemen tuvaletlerin arkasında agora. Yani insanlar, dışarıdan gelen insanlar şehre girdikleri zaman, şöyle bir durum var, latrinalara halk giremiyor. Umumi tuvalet ama herkes giremiyor. Üst düzey insanlar girebiliyor. Peki herkes ne yapıyor? Hanımların ayrı çömlekleri var. Erkeklerin ayrı çömlekleri var. Çömleklere yapıyorlar ve toprağa gömüyorlar. Şimdi latrinaları kullanan insanlar da, burası denizli bölgesi ve arazi aslında kışın soğuk olan bir arazi. Şimdi düşünün ki latrinalar mermer. Hemen yukarıya bir yere latrinaların orijinal fotoğrafını da ekleyeceğim. Daha iyi göreceksiniz. Böyle anahtar deliği gibi delikleri var. Mermer. Şimdi kışın soğuk ya mermer. Adamlar, önemli şahsiyetler soğuğa niye otursunlar? Kölelerini önce oturtturuyorlar. Mermeri ısıttırıyorlar. Ve ondan sonra kendileri ihtiyaçlarını görüyorlar. Şimdi şurası Bizans kapısı ve şurası da Frontinus, 3 kemerli Frontinus kapısına şimdi gideceğiz. Burada bir sütunlu cadde var. Frontinus Caddesi. Şurada Agora'yı gördünüz. Kuzey kapısı ve hemen şu sütunların olduğu yer latrina. Yani tuvaletler. Umumi tuvaletler. Tuvaletler ilk başta Hristiyanlık resmi din olana kadar kadın erkek karışık kullanıyorlarmış. Ve yan yana oturuyorlar. Bayağı muhabbet ediyorlar. Yani ilginç ama o zamanın kültürüne göre gayet normal. Hristiyanlık resmi din kabul edildikten sonra kadınlarla erkeklerin bölümleri ayrılmış. Ve daha ilginç bir bilgi vereceğim. Latrinalarla ilgili. Adamların ticari kafası o kadar çalışıyor ki. Şimdi peki bu atıklar nereye gidiyor? Kanalizasyon sistemi nerede toplanıyor? Evet, latrinaya geldik. İlerideki sütunlu alan. Bu cadde en güzel cadde. Şimdi burası normalde 17 metre genişliğindeymiş. Yani şimdiki yollarımızı düşün. Zaman içerisinde depremlerle vesaireyle daraltılmış. Bu sütunların arkasında dükkanlar, üstü tamamen kapalı. Yani gölgede
şöyle göstereyim. İnsanlar şurada gölgede yürüyorlar. Yani üstü kapalı. Dükkanlardan alışveriş yapıyorlar. Şurada gördüğünüz yerler, şuralar dükkan. Şöyle göstereyim. Evet, Frontinus kapısı bu. Evet, latrinler. Latrina. İçine giriyoruz şimdi. Burası umumi tuvalet. Ve en sağlam kalmış latrinalardan bir tanesi aslında, keşke şeylerde, klozet bölümleri, klozet gibi olan anahtar deliğine benzettiğim bölümlerde olsaydı. Şimdi şöyle düşünün. Şurada sıra tuvaletler. Şimdi şu temiz su akıyor buradan. Şuradan temiz su akıyor. Oradan kirli su akıyor. Peki işin en enteresan tarafı. Bu kanalizasyondaki atıklar nereye gidiyor? Kanalizasyondaki atıkların toplandığı bir depo var. Ve o deponun da bir sorumlusu var. Şimdi sen işte milattan sonra 3. 4. 2. yüzyılda yaşıyorsun. Böyle bir görevi üstlenmek ister misin? Yok. Sen ne diyorsun ya? İhale açılıyor, ihale. Değil misin? Şu anki tuvaletlerin ihalesi gibi yani. Hiçbir şey değişmiyor hayatta. İhale açılıyor. İhaleyi kazanan, bu çok özür diliyorum, pisliklerin depolandığı alanın sorumlusu. Peki ne yapıyor? Onları satıyor, kullanıyor. Yani geri dönüşümle kullanıyor ve para kazanıyor. Bu işte çok para var. Çıkıyoruz. Karşıda sıra dükkanlar. Burada latrinler milattan sonra 1. yüzyıla ait. Bu Frontinus kapısı 3 kemerli. 2 yanındaki odalar sonradan eklenmiş. İmparator Domitianus'a ithaf edildiğine dair yazıt bulunduğu için Domitianus kapısı olarak da adlandırılmaktadır. Latince ve Grekçe yazılmış bir yazıt vardır. Bu yazıttan dolayı buna Domitian kapısı veya Roma kapısı denir. Kapının milattan sonra 82-83 yıllarında yaptırıldığı bilinmektedir. Evet, şimdi burada bir yapı var. Genellikle ziyaretçiler çok merak etmiyorlar ve gelmiyorlar. Ama ben size burada başka bir şey göstereceğim. Burası bir tüccarın ev tipi mezar anıtı. Mezar kapısının üzerinde Yunanca yazıtta mezarın Hieropolisli zengin bir tüccar olan Titus Flavius Zeuxis'e ait olduğu anlaşılmaktadır. Tüccar Zeuxis'in ticari amaçla İtalya'ya gidip gelmek üzere Mora Yarımadası'nda yer alan Melea burnunu 72 defa geçtiğini belirtmektedir. Araştırmaya göre tüccarın 30 yıl boyunca meşhur Hieropolis ve Laodikya kumaşlarını İtalya'ya pazarladığı anlaşılmaktadır. Zeytin buraya konuyor. Evet. Tamam, üzerine bir taş, yani bak burada eziliyor. Şuradan yağı alınıyor. Şuraya da posası alınıyor. Ve işte bu da tüccarın mezar anıtı. Adam çok zengin bir adammış bu arada.